Merhaba, Vakbile'ye hoş geldiniz. Ben Deniz Demirek. Bugün konuğumuz Kontrolist kurucusu Özgür Özel. Özgür merhaba. Merhabalar. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk. Sağ ol abi, sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Özgür, sen uzun yıllardır otomasyon sektöründe görev yapmaktasın. Ama biz bu programda sizleri biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Kaç yılında nerede doğdun? 86 yılında İstanbul'da doğdum. İlk ortaöğretimin hep İstanbul'da mıydı? Aslında babamın işleri sebebiyle ortaokula kadar biraz Anadolu'yu gezdik. Kayseri'de, Balıkesir'de ikamet ettik. İlkokulun sonunda Anadolu Lisesi'ni kazanmıştım. Onu da bir sene Sakarya'da Adapazarı Anadolu Lisesi'nde okudum. Sonra İstanbul'a temelli dönüş yaptık. Dönüş yaptınız. Nasıl bir öğrenciydin o yıllarda? İyi bir öğrenciydim. Yani ilkokulda iyiydim. Anadolu Lisesi'ne girdim. Orada biraz ortaokulda özellikle saldım. Sonra lise döneminde biraz ÖSS baskısıyla mecbur toparladım. Yani hiçbir zaman çok iyi bir öğrenci olmadım ama hep de ortalamanın bir tık üstündeydim yani. Üniversiteyi nerede okudun? İTÜ'de. İTÜ'de bölüm? Elektrik Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliğine girdim. Bu bölümü seçerken seni ailede yönlendiren veya senin bir merakın var mıydı? Ya ben hep mühendis olacağımı yani istiyordum. Aşağı yukarı çocukluktan beri bilim, teknoloji, mühendislik bunlar kafamda dönüyordu. Matematik, özellikle matematik ve fiziğim hep iyiydi dersler olarak da. Lisede de artık hani mühendislik hangisi, özellikle işte lisenin son 2 senesi bölüm seçeceğiz falan. Elektrik, elektronik, teknolojinin gittiği yer olması gereken şey yapan tepe noktası diye. O yüzden İTÜ Elektronik diye kendime bir hedef koymuştum. Ama sınav sonuçları geldiğinde puan eksik kalacak gibiydi, böyle az buçuk. Okulun tanıtım günlerine gittik o zaman. Orada İTÜ'nün şeyi var. Hepsi mühendislik olduğu için fakülteler işte makine, elektrik, elektronik, inşaat falan diye ayrı. Bizim fakültenin içinde de o zaman daha 3. senesi mi 4. senesi mi neydi kontrolün. Diğer bölümlere de baktım. Kontrol özellikle işte robotik, otomasyon, elektroniğin içinde. Yazılımı da var ucundan, bilmem nesi de var. İlgimi çekti. Baktım puan da yetiyor. Gene hepsini yazdım ama oradan geleceğini tahmin ediyorduk. Şaşırtmadı da. Peki ama hoşuma giderek girdim yani. İsteyerek aslında girdin. Üniversite yıllarında özellikle mühendislik fakültelerinde staj önemlidir. Sektörle tanışman staj vasıtasıyla mı oldu? Evet ya, ben aslında hani böyle son 1-2 sene hani böyle robotik olur mu, yapar mıyım, işte hani bitirme projesini de oradan alayım falan diyordum ama tabii Türkiye'de robotikte iş imkanının biraz daha o dönem özellikle sınırlı olduğu bir dönemdi. Stajın bir tanesini Gebze'de bir otomasyon firmasında yapmıştım. Orada özellikle daha da konuya ısındım. Hoşuma giden bir alan olduğunu fark ettim. Üniversitede zaten çok böyle işte o kadar yüksek puanlar alarak gelmiş öğrencinin içinde çok böyle öne çıktığım bir durumum yoktu ama yani bir an önce de iş hayatına katılıp otomasyon vesaire bu işlerin içine girmek istiyordum. İlgimi çeken bir konu olmuştu zaten o zaman da. Okul bitti. Genelde mühendislerin önünde askerlik bir sorundur. Hemen askerliği yaptın mı, gittin mi yoksa daha sonra da mı? Ya o 2009'da mezun oldum ben. Biraz da işte tembelliğe mi vurduk bilmiyorum. Bu 2008-2009 krizini bahane ettim kendime. Dedim ki askere gideyim. Zaten iş arayanlar soruyor ediyor. O aradan çıksın ama işte yazın okul bitti. Aralıkta ben anca işte oydu buydu derken şey yani başvuruyorsun ama hemen tabii gidemiyorsun. Oldu. Aralıkta askere gittim 6 ay. Allah'tan onu kısa dönem yaptık çıktık. Askerlikten dönüşte de hemen iş aramaya başladık. Askerlikle ilgili misafirlerimize şeyi soruyoruz. Mesleğinle ilgili bir şey yapma imkanı oldu mu veya talep edildi mi? Benim zaten kısa dönemdi. Bir de şansıma jandarmaydım ben. Bizim bölgede bir sivil cezaevi vardı. Beni oraya atadılar. Yani zaten alakam olmayacaktı ama meslekle. Ben bir de günün 12 saatinde cezaevinde diğer işte jandarma erlerle birlikte orada görev yapıyorduk. Pek öyle bir imkanım olmadı. Peki askerlik bitti. Sektöre giriş nasıl oldu? Birkaç firmaya başvurdum. Hemen hepsi otomasyondu diye hatırlıyorum. Yani en azından aklımda kalanlar. Özellikle 2 tanesi kafama yatmıştı. Bir tanesi endüstriyel otomasyon firmasıydı. Bir tanesi de işte hemen yanda SATEK mühendislikte el sıkışıp anlaştık. Kaç yılında SATEK'te göreve başladın? 2010. Kaç yıl görev yaptın orada? 3 seneyi doldurdum SATEK'te.
Hangi pozisyonda girmiştin, hangi görevle? İşte yeni mezun mühendis olarak başladık. Şantiyeler, yurt içi, yurt dışı. Her tarafa girdik, çıktık. Teknik anlamda pek çok uygulamaya imza attık arkadaşlarla. 3 senenin sonunda da artık belli bir tabii bilgi birikimiyle yolumuzu tamamlamış olduk. Kontrolist kaç yılında kuruldu? Kontrolist 2016'da kuruldu. SATEK'ten sonra bir 2,5-3 sene de Logi Controlist'te çalıştım. Onun akabinde de zaten benim herhalde üniversitede de vardı o kafamda diye düşünüyorum. Kendi firmamı ileride açmayı en azından bir denerim, yaparım mutlaka diye vardı kafamda bir şey. Biraz da işte o zaman tam 30 yaşına gelmiştim. Dedim bunu bu sene yaptık. Bir deneyelim şansımızı diye. O gün yani bir konuştuk, anlaştık, görüştük, biçtik. Kendi firmamızı kurmaya karar verdik. Kuruluşta ne üzerine şirket faaliyetlere başladı? Yani gene tabii ana konumuz hep bina otomasyonuydu. Mekanik ama ben üzerine aydınlatma otomasyonu, enerji sistemleri bunları eklemeyi hep istiyordum. Bu şekilde de yaptığımız projelerde oldu çok şükür. Pek çok. Onları da kattık içine. Yani sadece ısıtma, soğutma, mekanik değil. Tam bir bina otomasyonu, bina yönetim sistemi kurmaya daha çok çalışıyoruz. Ama bunun yanında tabii ürün, donanım, yazılım, bir şeyler geliştirelim. En azından farklı bir şeyler yapalım hedefimiz de hep vardı. Yapamadığımız dönemler oldu. Yapmaya yaklaştığımız, yaptığımız dönemler oldu. Ama sağlıklı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Herhalde 9 yıl geride kaldı. Yani 10'uncunun içindeyiz. Pandemi yaşadık, seçimler yaşadık, afetler. Bugüne gelmekte elbet zorlanmıştın ama şunu merak ediyorum. Kontrolist o yıllar için genç bir firmaydı. Bir sürü de önemli yerli yabancı şirketler vardı. Müşterileri neye göre seçiyordunuz veya müşteriler seni kontrolisti neye göre seçiyordu? Kontrolist'te niçin çalışıyorlardı? Yani biz müşterileri genellikle bir önceki projede bir sıkıntı yaşatmadıysa bir sonraki projede de devam etme mantığıyla ilerliyorduk. Müşteriler bizi neye göre tercih ediyordu? Biz elden geldiğince teknik anlamda doğru, güzel, projeye uygun, projeyi geliştirecek, binanın enerji verimliliğini özellikle yükseltecek ve hem müteahhit anlamında hem işveren, asıl mal sahibi anlamında herkesin kimseyi yarı yolda bırakmayacak, ihtiyaçları giderecek bir şekilde çalışmak gayretini senelerdir gösteriyoruz. Ve teknik anlamdaki bu yeteneğimiz, yeterliliğimiz sayesinde de tahmin ediyorum ki müşteriler yeni projelerde de gene bizde çalışmaya devam ediyor. 8 ay geride bıraktık. 2025 yılı nasıl geçti? Zor. Yani tahmin ediyorum ki çoğu kimse için en azından kolay değildir. Ama gene de aslında kriz dönemleri belli fırsatlar da açabiliyor. Tabii onları değerlendirmek daha da zor olabiliyor. Ama biz bu dönemi biraz daha ileriye hazırlık safhası gibi atlatmaya çalışıyoruz. Yaptığınız çalışmalarda ağırlıklı olarak endüstri veya normal bina diye bir şey var mı? Yoksa ikisinde de yoğun çalışabiliyor musunuz? Endüstride de çalışıyoruz. Tabii şöyle aslında çoğunluk HVAC, yani iklimlendirme, aydınlatma, enerji otomasyonu. Ama binaların konsepti olarak fabrikalarda da çok iş yaptık. Bunun üstüne endüstriyel anlamda da ufak tefek uygulamalarımız denk geldikçe oluyor. Arıtma, paketleme, çeşitli sistem yönetimleri şeklinde. Ama ana konumuz her zaman binadaki benim özellikle enerji verimliliğine ve konforu arttırmaya yönelik uygulamalar şeklinde tanımlıyorum. Geçmişte benim gördüğüm otomasyon firmaları genelde bir alanda faaliyet gösteriyordu. İşte HVAC veya işte endüstriyel çözümler. Ama tahminimce son 10 veya 15 yıl içerisinde şu olmaya başladı. Özellikle aydınlatma. Hatta Avrupa'da da bunlarla ilgili fuarlar yapılmaya başladı. İşte Lighting and Building şeklinde. Huvaka Plus Lighting ve Building olayı devreye girdi. Türkiye'de bu süreç bu şekilde ilerledi mi yoksa hala herkes sadece tek bir alanda mı yapıyor bu işleri? Türkiye'de bence tam hala o hale gelmedi. Yani herkes hepsini yapmak istiyor. Herkes hepsine teklif veriyor olabilir. Çünkü biraz tabii piyasanın darlığından kaynaklı hepsini yapalım. O iş zaten sınırlı sayıda iş var. Orada yapmışken hepsini yapalım ya da onu geri çevirmeyelim, en azından bir fiyat teklif verelim durumu olabiliyor. Ama günün sonunda hem o konuda uzmansanız, o konuda uygun fiyatla ürün temin edebiliyorsanız, o konuda devreye alma yeterliliğine sahipseniz
o işi yapabiliyorsunuz. O yüzden hepsini birden yapmaya çalışan, yaptığını iddia eden firma belki daha çok. Çünkü dediğim gibi biraz ekonomik koşulların da etkisiyle. Ama gerçekten hepsini yapan ne kadar firma var çok bilmiyorum. Logi Controls ve Statik Otomasyon'da çalıştın. Sonra kendi şirketin. İlk başlarda zorlandın mı? Ya profesyonel daha güzeldi. Bu zormuş dediğin anlar oldu mu? Yani ticaretten hiç anlamadığımı fark ettim. Hala da her gün yeni bir şeyler öğrenecek çıkabiliyor. Tabii biraz hani şartların 2010'daki gibi olmamasının da etkisi büyük. Ama ticaretin başka bir şey olması da bir gerçek. Yani ben aslında mühendismişim. Yani zaten öyleyim ama hani teknik tarafı hep daha kuvvetliydi. Kısmı başka bir iş. Satışı ve ticareti yönetmek. Ama bunlar da zaman içerisinde öğrendik. Artık belli bir aşamaya geldik. Özellikle tabii başkalarının sorumluluğuna sahip olmak. Yani aybaşı geldiğinde maaşını ödemen gereken, evine ekmek götürmesi gereken birilerinin sorumluluğunu alıyorsun. Bu gerçekten başka bir şey. Ama bunun yanında sadece yani dediğim gibi benim eskiden de yani bir şirket kurma hayalim vardı. Çünkü bir fark yaratma isteği, biraz daha özgür hareket edebilme, kendi kafandakileri gerçekleştirebilme, istemediğin bir duruma düşsen bile bunun sorumluluğunun sende olması gibi yani önceliklerim vardı. O yüzden kendi düşen ağlamaz diyebileceğimiz bir durumdayız artık diye. Aynen. Peki Kontrols'ün ilk müşterisi, ilk hizmeti sattığı ürün hatırlıyor musun? Vallahi ilk müşterisi, Hala çalışıyor musunuz hatta onu sorayım ben. Şimdi düşünüyorum. Sanırsam yani ilk yaptığımızda bir iki böyle devam eden eski şeylerden devam eden bir iki işe destek vermiştik. O yüzden onları saymayacağım. İlk kendi orijinal projemiz yanlış değilsem Artı Mekanik'in bir işiydi. Ali abi aynı zamanda bizim babamların komşusu hala. Makine mühendisi. Onların bir karşıda ufak bir klinik için işte havalandırma, VAV, otomasyon ihtiyacı vardı. İlk kendi orijinal projemiz oydu diye hatırlıyorum. Ufak ufak başladık ama büyük işlere de zaman içerisinde girdik çok şükür. Az önce dediğin gibi pek çok şirket her işi yapıyoruz diye teklif veriyor ama o yeteneğe, o finans gücüne veya o insan kaynağına sahip değilken bunu yapıyorlar. Çalışmalarında zorlandığınız, otomasyon zor bir alan çünkü. En çok zorlandığın konu hangisi? Mesela malzeme temini mi, insan kaynağı mı veya müşteri tarafı mı? Ekonomi iyiyken her şeyi yönetmek daha kolay. Ama değilken her şey biraz daha zor. Sonuçta 15 sene olmuş sektörde. Pek çok hala görüştüğümüz, birlikte çalıştığımız yer rakip olduğumuz ama bir şekilde bağımızı koparmadığımız pek çok sektörden arkadaşla bir araya geliyoruz. Yani ve hep söylenecek, şikayet edecek bir şeyler buluyoruz ama işin sonunda aslında hatalar, bu tür zorluklarda ne kadar dışarıdaysa bir kısmı da hep bizde. Yani o yüzden biraz da genel bakarsak ürün temininde de zorluk olduğu oluyor. Biraz projesine ve zamanına göre. Mesela işte az önce dediğim gibi pandemi dönemi. Finansta zorluk olabiliyor. Projede bir şeyi gözden kaçırıyorsun. Müşteri kaçırmayacaktın deyip talep edebiliyor haklı olarak ya da haksız olarak. Personel, yetişmiş personel ya da yetiştirmeye çalıştığım personel her zaman bir sorun. Yani ben 15 sene önce de yani herkes hak verir diye düşünüyorum. 15 sene önce de piyasada kimse yok, adam bulamıyoruz, otomasyonda personel yok sorununu eskiden de duyuyordum. Pek ne kadar değişti bir şey diyemeyeceğim. Peki firmanızda İK yönetiminde personel seçerken tabii ki işte mühendis olması, mesleki bir eğitim almış olması, tecrübe belki yabancı dil gibi özellikler arıyorsunuz. Bunun dışında özellikle aradığınız bir şey var mı, özellik var mı? Tabii şimdi her pozisyonun belki ihtiyacı da farklı. O da bir gerçek. Ama günün sonunda bir mühendislik firması olduğumuz için, asıl işimiz o olduğu için bir mühendisten beklentimiz birincisi gerçekten aldığı eğitimin ve yapmakta olduğu işin hakkını vermeye çaba göstermesi. Bunun için de bir mühendis edasıyla öncelikle yaklaşabilmesi. Çünkü her şey artık kolaylıkla öğrenilebiliyor. Biz de yeni gelen personele bir şeyleri zaten mümkün olduğunca bilmediklerini tamamlayarak öğretmeye çalışıyoruz. Hem de artık bugün bir doküman bulmak, indirmek ya da internetten bir şeyin nasıl yapıldığını anlatan bir YouTube videosu bulmak bile
eskiye göre çok kolaylaştı. Ama baktığında sorunu analiz edip çözüm üretmek için çaba göstermek başka bir şey. Biraz bu sorun çözme ve çözüme yönelik hamleyi yapabilme, araştırabilme konusu mühendisler için bence özellikle önemli. Yani bunun haricinde tabii satış başka bir yetenek ve bilgi gerektiriyor. Devreye almada, satın almada vesaire de biraz daha farklı meziyetler gerekebiliyor. Kontrolistin iş yaptığı alanlar sadece yurt içinde mi, yurt dışında da hizmet veriyor musunuz? Yurt dışına buradan hazırlanıp devreye alıp gönderdiğimiz panolar oldu ama bir tanesine de işte servis talep ettiler, gittik. Hemen hemen yani %99 yurt içinde çalışıyoruz. Kontrolistle ilgili yakın zamanda yeni bir gelişme, yeni bir ürün, yeni bir hizmet olacak mı? Biz 2024'ün ortasına doğru ofisimizi Gebze'deki Marmara Teknokent'e taşıdık. Teknokent'e bir Ar-Ge geliştirme başvurusunda bulunduk. Kendi enerji yönetim yazılımımızı binalarda daha efektif olması açısından onun başvurusunu yaptık. Ve bu sene sonuna kadar da ilk prototipimizi demo versiyonunda olsa bir şeyleri çıkartmayı hedefliyoruz. Öncelikle yazılımsal olarak başlayacağız. Ancak sonrasında belki özellikle Teknokent'te kalmaya devam etmede sorun yaşamazsak farklı Ar-Ge projeleri geliştirme hedefimizde devam ediyor. Malzeme tedariğinde nereye dikkat ediyorsunuz? O projeye uygun olması mı ya da bununla birlikte bir kaliteli bir marka olması mı? Neye dikkat ediyorsunuz genelde? Ya ben belli konularda çok muhafazakar olabiliyorum. O yüzden bildiğim, güvendiğim markayla, ürünle bunda daha önce sorun yaşamadım. Farklı şartlarda kullandım ya da en azından bu koşulda, buna benzer bir koşulda bu ürünü kullandım. Sorun yaşamadım ya da ilk defa kullanacaksam sadece dokümanına bakmadım. Çevremde bir yerlerde bir şekilde birkaç projede kullanıldığını teyit ettim. Ondan sonra ürünü tercih ettim demeyi daha çok benimsiyorum. Çünkü bizim için en önemli şey biz o projeden çıktığımızdan sonra sistemin otomatik bir şekilde kendi kendine işleyebilmesi. Aslında otomasyonun anlamı biraz da bu ama maalesef çok projede duyuyoruz yani sıkıntıları. Ürün tedariğinde biraz seçici davranıyorsun anladığım kadarıyla. Yeni bir ürün veya bir marka gördüğünüz zaman bunu nasıl deneyimliyorsun? Hemen bir projede alıp kullanmak ya da bir ihtiyaç anında hemen sağa sola koşturayım da bunu çözecek bir ürün bulayım demek yerine biraz daha sektörde yeni Türkiye'ye giriş yapmış, yeni özellikler kendine katmış ya da tedarikçi arkadaşlarımızın getirdiği yeni bir ürün marka olduğunda önce onu biraz incelemek, kurcalamak, farklı özelliğine onları görmek kısmını tercih etmeye çalışıyorum. Çünkü özellikle bence kontrol ekipmanları aslında en önemli kısım. Çünkü sağ ekipmanında tabii ki bir de orada da kalitesizler olabiliyor. Ama onu ayırmak biraz daha mümkün. Bir de biraz daha değiştirmek mümkün. Ama bizim asıl farkımız mühendislik tarafında öne çıktığında orada kontrol ekipmanının yapması gereken işleri, tüm o çevrimleri, hesapları, haberleşme protokollerini düzgün işletebilmesi lazım. Sağ ekipmanında da tabii ki sağlamlık işte az önce de örnek verdik. Geri dönüş almaması, sürekli arızaya düşmemesi, istenen özellikleri, istenen koruma sınıflarını, sinyal kapasitelerini karşılayabilmesi önemli. Bunları mümkün olduğunca önden kendimiz kurcalayıp iyice bir özümseyip öyle sahaya sürmeyi tercih ediyoruz. Peki yıllar içerisinde mevcut kullandığı ürünlerle ilgili mutlaka bir ürün geliştirme veya yenileme süreçleri oluyordur. Bu süreçte hakkında bilgi verir misin? Tabii şimdi aslında hıvak otomasyonunun bir tarafı var. Yani yaptığımız artık çok kalıplaşmış uygulamalar var. Hatta biraz sektörde yapmak gerekirse çekiştirecek bir nokta olarak. Yani aslında sektörün şöyle bir daraldığımı diyeyim, değiştiğimi diyeyim kabullenmek gereken bir nokta var. Biz eskiden ısıtma, soğutma, havalandırma cihazlarını akıllandırıyorduk. Artık bu cihazların çoğu şantiyelere, projelere akıllı gelmeye başladı. Ama az ama çok yapmaya başladı. Bunlar kendinden zaten bu şekilde fark yaratmaya başladı. Bu yüzden bizim de biraz daha fark yaratacak bir şeyler yaratmamız gerekiyor. Yani hem bu zaten sürekli klima santrali otomasyonu yapmak da aynı kalıbı uygulamak gibi. Yani işin mühendisliğinde biraz daralma oluyor. Hem de madem bir kalıbı oturttuysan, geliştirdiysen bunu da her projede sanki yeni bir sıfırdan proje yapıyormuşsun gibi değil.
Ben zaten böyle bir kalıp geliştirdim. Böyle bir sistem, böyle bir kart, böyle bir tasarım oturttum. Ve özellikle en önemlisi aslında bizim belki de zaman zaman atladığımız, müşterinin önemli, kritik bir ihtiyacını çözüyorum. Ona bir verimlilik yaratıyorum. Ona bir arıza anında hızlı çözüm üretecek bir sistem kuruyorum. Hele bir de bunu paket olarak, yani her seferinde farklı bir projelendirmeyle, ciddi bir iş yüküyle değil. Biz zaten bu sistemi oturttuk, pek çok yerde uyguladık. Bunu taktığınız zaman size şu imkanları düzgünce sunabiliyoruz diye dokümantasyonu da verebildiğimiz artık yapılara geçmek lazım diye düşünüyorum. Geliştirdiğiniz projeler, bunlar üniversite veya herhangi bir sanayi kuruluşu tarafından desteklenme veya bu tarz destek programlarına giriyor musunuz? Tabii Teknokent'e girdikten sonra bir TÜBİTAK'ın bir teşvik başvurusu çağrısına başvuruda bulunduk bir projemizle geliştirmekte olduğumuz. Gerçi oradan kabul alamadık. Şimdi yeni bir çağrı dönemindeyiz. Farklı bir projeyle başlıyoruz. Zaten sadece TÜBİTAK'ın değil, pek çok yurt dışı, Avrupa Birliği'nden vesaire de benzer çağrılar geliyor. Biz de sadece bina otomasyonunda değil, yani enerji verimliliği sağlayan otomasyon konusunda, otomatik kontrol konusunda fark yaratacak, hatta mümkün olunca Ar-Ge tarafı olan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hatta yakın dönemde de bununla ilgili o proje yazım sürecinde tanıştığımız bir hoca vasıtasıyla seneler sonra beni de yeniden yüksek lisansa ikna ettiler. Şimdi bir taraftan da onunla şey yapıyoruz ama o projemizi bir anlamda teze dönüştürerek bilimsel bir yön katmak da bizim için çok ilgi çekici oldu. Bu şekilde daha verimliliği arttırabileceğimizi umuyoruz. Bir sorun var ama merak ettiğim için genelde, çünkü santral üreticileriyle çok görüştüğüm için bu klima santralin otomasyonunu talebi sana nereden geliyor? Mesela üreticiden mi geliyor yoksa kullanıcıdan, yatırımcıdan mı geliyor? Klima santralinin otomasyonu talebi, şimdi proje içerisinde bazen firmalar, işte müteahhit ya da taahhütçü neyse, klima santralini boşalıp otomasyonunu otomasyoncu yapsınla hareket ederek ilerleyebiliyor. Ama özellikle şartnamede paket tip olsun diyorsa işveren ya da taahhütçü kendisi, ben tek bir yerden alayım, tek bir sorumlusu olsun, sonra santralci öyle dedi, otomasyoncu böyle dedi, İki ayrı yerle görüşmeyelim, uğraşmayalım diyorsa paket tip alabiliyor. Zaten o projede dediğim gibi santral boş geldiyse mecbur biz yapıyoruz. Klima santrali firmalarından hani işte biz santrali yapacağız, otomasyonumuzda bir otomasyoncuyla anlaşalım, gelsin kursun şeklinde birkaç çalışma denememiz oldu ama yani orada bir devamlılık sağlayamadık. Zor, rekabet var. Bir de yani bize de belki pek uygun olmadı. Peki burada ben şunu merak ediyorum. Cihazı alan kişi niçin otomasyonsuz almak ister? Veya niçin sonradan yaptırmak ister? Burada tabii ki fiyat vardır ama süreç olarak dediğin gibi tek bir yerden bu işi çözmek. Tabii şu da var. Santral üreten firma bununla ilgili bir ekip istihdam etmesi gerekiyor. Bu da kolay bir şey değil. Şimdi santralcinin otomasyon desteğini dışarıdan alması zaten başka bir konu. Orada da bunu kendi içinde çözen, yani kendi ekibini kuran firmalar da var. Dışarıdan destek alanlar da var. Ama örnek veriyorum, bir müteahhitin otomasyonu, klima santralinin otomasyonunu santralciden almak yerine gelecek olan otomasyoncunun yapmasını istemesinde bence en mantıklı olacak kısım şu. Birincisi, otomasyon dediğin anlamdaki bütün konulardan bu sefer bir kişinin sorumlu ve yetkili olması var. Çünkü fan belli, filtre belli, ısıtma soğutma tarafı belli ama orada santralciyi sonradan bir sorunun çözümü için getirtmekte daha çok zorlanabiliyorlar. İkincisi de daha teknik anlamda, örnek veriyorum, klima santralinin çıkışında bir VAV olabilir, debiyi ona göre çalıştıracak. Santralin senaryosu değişmesi lazım ya da ona bağlı çalışması lazım. Yani oradan, santralden çıkan havanın ya da santrali ısıtma soğutma için giren sıcak suyun ya da gazın bir şeyin farklı bir disiplinden geldiği için özellikle onunla ilişkilendirilmesi gerekecek VAV tarzı proje elementleri varsa işin içinde, bizim sahada baştan sona durup da uygulayan bir ekip olarak bunu çözmemizle, ben atölyede ekipmanları koydum, bağladım, testini yaptım, çalışıyor abi, buyurun siz sadece sahada birleştireceksiniz, o çalışır mantığıyla bir santral göndermek aynı olmuyor tabii. Aynı olmuyor. Peki projelerde en baştan masada olabiliyor musunuz yoksa sonradan mı siz sahaya giriyorsunuz? Projesine göre değişiyor ama çoğunlukla sonradan giriyoruz. Sonradan giriyorsunuz. Ama bu biraz işveren ya da projeciyle bir şekilde bir yerden bir kontağının olmasıyla alakalı. Çünkü hani her zaman
olamaz çünkü bizim asıl müşterilerimizin çoğunluğu müteahhit. Ama örnek veriyorum, bir sürü dükkan açan bir mağaza zincirinde bir iş yapıyorsundur. Hı-hı. O zaten hepsinde sen de çalışacaktır. Onun da hepsinde kontaklısındır. Sürekli yani aynı olmasının haricinde farklı bir şey yapacak olsa da adam seni tanıyordur, biliyordur. Hı-hı. Ya da işte bir projeci bir şey çizeceği zaman sana geliyordur. Ya da işte bir işveren yeni bir fabrika, yeni bir hastane bir şey açıyorsa en azından sen de bir takibinde ol. Arada bir bak diyebilir. Ama %80, %70-80 genelde hani artık belli bir aşamaya geldikten ihaleler sonlandıktan sonra gelebiliyor. Peki şu oluyor mu? Örnek veriyorum. Klima santrali içinde bir sürü değişken olan komponentlerin bir araya gelmesiyle oluşan bir cihaz. Tasarlanan cihaz sahada bazen sorun çıkartabiliyor. Siz bu sorunu görüp müdahale ediyor musunuz veya işte bu yüzden biz bu otomasyonu kuramıyoruz gibi durumlar olabiliyor mu? Santralin üflediği hava debisinin ya da işte seçilen ısıtma soğutma değerlerinin bir sebepten yetersiz kalmaması. Yani bu seçim hatasıdır, sonradan mimari değişmiştir, başka bir şey olmuştur. Yani hepsi az ya da çok, mümkün olunca az ama başımıza geldi. Burada şimdi bizim otomasyonla çözebileceğimiz bir şey varsa zaten çözüyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Gerekirse bir tane iki tane ekipmanla onlar halledilebilecek bir şeyse hallediliyor ama o debiyi, o cihazın daha fazla hava üflemesi gerekiyorsa ve bu başka şekilde sağlanabilecek bir şey değilse zaten orada çok fazla yapacak bir şey kalmayabiliyor. Burada aslında hani sorunun ne olduğuyla alakalı. Bazen özellikle sonradan eklenenlerde ya da mimarideki değişikliklerde tam olarak birbirinden kopuk müdahaleler yapılabiliyor. Biz biraz daha mecburen, yani otomasyonun aslında bir esprisi o oldu artık binalarda. Bütünsel yaklaşabiliyoruz. Her noktaya bakıp bütün mimariyi görüp uçtan uca sistemi analiz etme şansımız oluyor farklı bir gözle. Orada da zaten böyle bir şey gördüğümüzde mümkün olunca baştan uyarmaya çalışıyoruz. Çünkü işin sonu geldikten sonra bir şey eklemek, çıkartmak da daha zor. Şimdi bu soruları şu yüzden sordum. Aslında otomasyon sürecinde siz işinizi yapmaya başladığınız andan itibaren bu test ve devreye alma sürecinin bir provası oluyor diye düşünüyorum. Değil mi? Doğru. Yani aslında otomasyon süreci başarılı bir şekilde tamamlanıyorsa test ve devreye almada da bir sorun yaşanmaz herhalde diye düşünüyorum ama. Şöyle, aslında bizim devreye almamız zaten imalat bitip artık asıl senaryo işletmemiz dediğimiz kısım, dediğiniz gibi bina içerisindeki ilgili sistemlerin ana test ve devreye almasıyla ortak yapılması gereken bir şey. Çünkü bizim işimiz, yani Türkiye'de biraz otomasyon kelimesinin anlamının da, yani herkesin kafasında farklı bir anlam var. Herkes bir yerde gördüğü ve adına otomasyon denen şeyin otomasyon olduğunu sanıyor. Ama aslında yani çok daha temelden bakarsak otomatik kontrolün sağlandığı bir sistem. Bu her şey olabilir. Ama siz bütün binayı zaten akıllandırıp bir bina otomasyonu kuruyorsanız onun dokunduğu her noktanın otomasyonla birlikte devreye alınması gerekir, daha doğru olur ki bu sayede sistemin işlediğinden emin olabilin. Bu sayede gerçekten sistemi bilgisayar başından verimli bir şekilde izleyip kontrol edebilsinler. Çünkü öncelikle cihazın manuel çalışması lazım. Ama sonrasında otomatik çalışmada da düzgün bakılması gerekiyor. Çünkü az önceki lafı şöyle toparlayayım. Çok yerde otomasyonun, yani bilgisayarın, yazılımın, panoların sonradan bir şekilde atıl kaldığını, kullanılmadığına denk geliyoruz işletmelerde. Dikkat eden yerler var, özen gösteren yerler var, göstermeyen yerler var. Sistem çalışmıyor diye otomasyon sisteminin eskisini atıp yenisini kurdurup onu da kullanmayanlar bile görmüşlüğümüz oluyor. Ama hani bu sistemi para verip kurmak yetmiyor. Onu doğru şekilde kurmak kadar doğru şekilde kullanmaya devam etmek de önemli. Senden otomasyon sektörü, Türkiye otomasyon sektörünün değerlendirmeni isteyeceğim ama burada tabii ki yurt dışında katarak, yurt dışındaki sistemler, uygulamalara göre bizim artılarımız, eksilerimiz nelerdir? Bir de otomasyon sistemleri ve sizin yaptığınız işler gelişirken sizin bu sistemleri kurduğunuz cihazlar da buna uyumlu olarak gelişiyor mu? Yani otomasyon uyumlu cihazlar var mı piyasada? Yani vardır mutlaka ama ne kadar vardır? Mesela örnek veriyorum, klima santrali geliyor. Belki işte otomasyon uyumlu değil. Hala ilkel bir teknoloji var. Yani şöyle, otomasyona uyumlu diye gelmesini istiyoruz. En kötü ihtimal bir kontak versin, çok bir arıza. Şöyle bir örnek vereyim. Yıllar önce bir DX santral projesi var. 2 cihaz kuruluyor. Pano var. Fakat çalışmıyor. Bir uzman bir arkadaşımız gidip bakıyor. Panoda kart yok. DX santral.
Yani anlatabildim mi? Otomasyon sektörü olarak siz bu sektörde kendinizi son derece geliştiriyorsunuz. Bütün yenilikleri, yeni teknolojilere adapte olmaya çalışıyorsunuz ama arka planda gelen o sistemler, cihazlar aslında belki bir çöp yığını olarak geliyor. Yani şimdi burada tabii şey var. Mesela bizim işimiz aslında sonunda işverene teslim eden ve işverenin kullanacağı bir sistem. Tabii ki otomasyon olmadığında da o fanı, o ısıtma soğutma cihazını işveren kullanıyor, işletmeci kullanıyor orada. Ama bizim orada müteahhitlerin aslında yaptığı şey biraz daha aracılık gibi olduğu zaman işveren, işletme tarafı işin içine yeterince katılmadığı zaman pano var, içinde kart yok gibi durumlar oluşabiliyor. Yani düzgün bir kontrol, düzgün bir projelendirme olması lazım. Tabii Türkiye'de aslında belki de en büyük eksiklerden bir tanesi bizim hani bir şey vardır yani danışmana para vermeyi sevmemek gibi, projelendirmeye vakit ayırmayı, para ayırmayı sevmemek gibi huylarımız var. Yani imalatın önemini kabul ediyoruz ama imalattan önce ona düzgün bir mühendislik ve tasarım yapılması gerektiğini kabulde zorlanıyoruz. Bu tasarımda da otomasyonu, otomatik kontrolü düzgün tasarladığımız zaman sistem anca verimli hale gelebiliyor, verimli çalışabiliyor. Öbür türlü hep bir ayağı eksik şekilde bir sistem kurduğunuz zaman sonra buradan niye istediğimiz verimi alamıyoruz. Bizim çok yerde sistem teslim ettiğimizde işletmeden bunları niye izlemiyoruz diye cevap almıştım zaten. Projende yok, şartnamende yok. Talep etmemişsin. Şimdi iş bir tesliminde soruyorsun. Ne yapabiliriz? Orada şöyle diye olur mu? Talep etmek mi gerekir? diye böyle. Mutlaka olmuştur. Yani ama orada da işte şunu söylemek lazım. Yani sen bunu diyebilecek yetkiliysen projelendirme zamanında, ihale paketinde iş müteahhit aldığında söyleyeydin. Yetkili değilsen zaten yapacak bir şey yok. Peki çalışmanızda özellikle otomasyon sektörünün gelişiminde yapay zeka, ChatGPT, Metaverse gibi kavramlar veya uygulamalardan yararlandınız mı hiç? Yararlanıyor musun? Şöyle hani klasik bina otomasyon uygulamalarımızda yararlanmıyoruz. Ancak yapay zeka konusu bizim kendi geliştirdiğimiz enerji verimlilik yazılım projesinde kullandığımız bir katman. Onu da özellikle binalarda hele de yenilenebilir enerji kaynağı olan binalarda enerjinin üretimini, tüketimini izleyip oradan yapay zeka ile bir öngörü çıkartıp bunun verimliliğini arttırmak tarafında bir sistem geliştirmeye çalışıyoruz. Bu arada bence Türkiye'de yani bir soruda sorduğunda aklıma gelmişti. Yerine getirip de cevabını veremedim o anda. Bence özellikle raporlama ve buradan verimliliği arttıracak sonuçları üretme anlamında Türkiye'de hala biraz eksik kaldığımız, yani aslında gene şey geliyor. Projede yok, şartnamede yok. Herkes de işi olabildiğince ucuza yapmaya çalışıyor. Çünkü biraz daha ekonomik darboğazdan ötürü. Ama işi bitirdiğimizde de baktığımız zaman yani böyle dört başı mamur bir sistem kurulmasını istiyoruz ama bir ayak hani orada dediğim gibi bizim istememiz bir şey, talep edilmesi ayrı bir şey. Yapmaya çalışan da var. Bazı projelerde özellikle. Biz de hani çoğunda bunu sağlamaya çalışıyoruz. Ama eksik kaldığı da olabiliyor. Biraz seninle ilgili sorularımız olacak. Bugün tekrardan üniversite sınavına girecek olsa aynı bölümü okur muydun? Bu sektöre girer miydin? Kesinlikle elektrik elektronik okurdum. Otomasyona girer miydim? Yani muhtemelen girerdim otomasyona ama elektrik elektronik okuyacağım, o alanda çalışacağımdan eminim. Ama belki hani dediğim gibi biraz daha otomasyon yerine farklı bir alanına da ufak ufak kayılabilirdi yani. Peki bu alan geleceğin meslekler arasında tabii ki teknoloji barındırdığı için yer alıyordur ama farklılaşma, farklı bir yöne gitme gibi bir yön olacak mı? Yani Türkiye'de bina otomasyonunun farklılaşması, farklı bir yöne gitmesi şart. Bunu bence işte enerji verimliliği alanında farklılaşanlar olmalı. Biraz daha izleme tarafında farklılaşanlar olmalı. Daha minik paket sistemler anlamında farklılaşanlar olmalı. Çünkü çok hani biraz rekabet, biraz dediğim gibi piyasa şartlarından ötürü biraz da ama hep aynı projeler geliyor, aynı uygulamalar yapılıyor. Birbirinin kopyası işlerle ilerliyoruz. Ve mühendislik anlamında sanki biraz geriye düşüyoruz. Kendimizi biraz daha geliştirmemiz, öne çıkmamız lazım, farklılaşmamız lazım. Yeni mezun birisi gelse yanına, ona önerin ne olur? Ona önerim öncelikle yurt dışında gezmesi olur. Biraz iş hayatının belki öncesinde bir 6 ay, bir sene çalışmak
Onu da görmek lazım. Ama imkanı olan için gerçekten bazen çok kapalı bir kutuda kaldığımızı, çok kendimizi bulunduğumuz dar çevrede sınırlandırdığımızı düşünüyorum. Yani bugün bir şekilde gitmeden de ufkunu açmak, işte kitaptan, videodan, bir yerlerden bir şeyleri görmek mümkün ama gerçekten gidip orada yaşayarak alabileceği bir şeyi alması her zaman mümkün olmuyor insanın. İşkolik misin? Biraz. İş dışında vakit bulursan nelerle meşgul oluyorsun? Nelerle meşgul oluyorum? Sürekli kafamda işle ilgili bir şeyler dönüyor. Sürekli bir şeyler planlıyorum, yapmaya çalışıyorum. Ama özellikle bilinçli olarak kafamı dağıtmaya çalıştığım zamanlar oluyor. Liseden beri kendi çapımda gitar çalıyorum. Halı saha oynamaya çalışıyorum. Düzenli olsa da olmasa da en azından bir spor hareket olması açısından. Zaten geriye kalan vakti mümkün olduğunca oğluma ayırmaya çalışıyorum. Çünkü her zaman şey olmuyor gerçekten. Vakit olmuyor. Çoğumuz da özellikle babasıyla çocukluğunda çok fazla vakit geçirememe sıkıntısı olmuştur. Ben bunu minimumda tutmaya çalışıyorum bu iş yükünün içinde. Emekli olmayı düşünüyor musun? Yok. Yani devam. ne gerek var ki? Ne yapacağız emekli olup? Ne yapayım? Balık mı tutayım? Bir zaman makinesine sahip olsan kaç yaşına dönmek istersin? Yani bir şeyleri değiştirmek için mi? Hep orada kalmak için mi? Değiştirmek için. Değiştirmek için. Değiştirmek... Veya daha iyisini yapmak için. Yapacağımız şeyin daha iyi olacağının garantisi yok. Bence içinde bulunduğumuz hayat gene olacakların en iyilerinden biri yani. Ama yani bir şeyi değiştirmek yok ya yani. Yok. İyi yok, böyle. İyi böyle. Peki son zamanlarda yaptığın, rutin dışında yaptığın ve çok keyif aldığın bir şey oldu mu? Mesela örnek veriyorum, hep endüstriyel otomasyon yapıyorduk. Bir vakit çıktı, çok eğlendik falan gibi bir şey. Yani yok ya, yani hani iş dışında daha ziyade düşünüyorum. Çok öyle yapıp da eğlendiğim aklıma gelen bir şey olmadı. Sonuçta bir şirket yönetiyorsun. Bazen öfkeli demeyeyim de sıkıntılı anlar oluyor. Bu anlar devam ediyor mu? Eve yansıyor mu? Yoksa evde yani başka bir kişi olarak yine sorunsuz hayatını sürdürebiliyor musun? Şimdi aslında bahsetmemişim. Biz şirketi eşimle beraber açtık. Yani o dönem ben öncelikle ayrılıp şirket kurmaya karar verdim. Birkaç ay zaten işte eski işleri devretme süreci geçti. O arada da onun çalıştığı firma zaten küçülme dönemindeydi. Eşim işten çıkarttı. Peşine tam biz şirketi açmaya hazırlanırken bir de hamile olduğunu öğrenince dedik kimse iş bulması iyice zorlaştı. Bir de onun tesadüfen elinde ta üniversite zamanlarından aldığı bir girişimcilik sertifikası vardı. Dedik şirkete %50 ortak olalım. Yani onun getirdiği teşvikler vesaire. O da biraz çalışma ekonomisi bitirdiği için işin idari ticari taraflarını da biraz daha hakim olabilecek bir altyapısı da vardı. O yüzden iş eve yansımıyor diyemiyorum. Biraz da belki işte bu çocuğa vakit ayırma çabası ondan geliyor. Yani evde bile işle olduğumuz için ondan da pişman değilim. Yani gene güzel yani. Güzel. Peki bir akşam yemeğine çıkacak olsan sektörden götüreceğin 3 kişi kim olurdu? Sektörden götürmem ya. Yani ne bileyim böyle daha böyle tarihi kişiler bilmem ne, onları tercih ederim. Sektördeki arkadaşlarla görüşüyoruz zaten. Kim olurdu mesela? Nereye giderdiniz? Ne yerdiniz? Değil mi? Çok idealist gelecek belki ama hakikaten böyle ne bileyim o geçmişteki birkaç bilim adamıyla abi siz bu zamanda bunları ne kafayla düşündün sen bunları diye merak ettiğim birkaç kişi olabilirdi diye düşünüyorum. Isaac Newton mesela, adam gerçekten Einstein falan. Yani o tarz birini tercih ederdim herhalde. Peki bu şirketlerin büyüklüğüyle ilgili bir sorumuz var. Pek çok şirket sen sektöre girdiğin zaman belki büyüktü, şu anda belki aramızda yoklar. Bunlar neleri yanlış yaptılar? Hangi doğruları yapamadılar? Ve özellikle bir şirketin büyüklüğü ciroyla mı ölçülmeli, karlılıkla mı, insan kaynağı mı, sahip olduğu teknoloji mi, verdiği hizmetlerin hacmi mi? Şimdi ilk soruya şöyle cevap vereyim. Ben bir kurumsal firmada çalışmadım hiç. Yani SATEK Mühendislik en çok personelen büyümüş olan firmaydı benim çalıştıklarım içinde. Hani ona da benden o dönem daha yetkili olup cevap veren arkadaşlarımız olmuştur. Şirketin içinden geçtiği süreçlerle alakalı. Ama hani benim gözlemim olarak söyleyebileceğim, gerçekten her şeyi yönetmek büyüdükçe zorlaşıyor. Bu yüzden 5-6 kişilik
bir firmayı yönettiğin gibi yönetmeye çalışırsan 50-60 kişilik bir firmayı mümkün değil. Birilerini yetki ve sorumluluk atamak, birilerini hak eden, mümkün olunca hak eden kişilere belli pozisyonlara getirmek ve işlerini yapmalarına bırakmak önemli bir şey. Büyümeye başladıkça senden daha, en azından kendi bakacağı alanda senden daha zeki, daha bilgili birileriyle çalışmak bizim Türk yapısındaki, Türk işveren kafasındaki egoya çok uymuyor ama biraz bunu yapabilmemiz lazım. Zaten bunu yapabilenler kurumsallaşabiliyor, yapamayanlar bir yerde illaki zorlanıyor ya da küçülüyor. Bir şirketin değeri neyle ölçülür dersen bence bir işi bitirdikten sonra kendisi için yani malzemeyi verdin. Bebek bezi bile olabilir bu. Yani müşterinin gözündeki değer aslında. Firma için başkaları, kullananlar. Müşteri memnuniyeti sağlandı. Aynen. Peki sektörel etkinliklerle ilgili bir sorumuz var. Bir günlük veya birkaç günlük fuar, etkinlik, sergi gibi etkinliklerin sektörün gelişimine katkısı sence var mı? Veya ne düzeyde var? Katılıyor musun? Bu tarz etkinliklere gidebiliyor musun? Gitmeye çalışıyorum. Yeni ne oluyor? Yeni ne ürün gelmiş? İşte az önce de konuştuğumuz gibi neler yapılıyor? Farklı, daha önce görmediğimiz uygulamalar. İşte mesela mekanik anlamında. Yani bundan 10-15 sene önce şu an yaygın olan bazı ekipmanlar, bazı ısıtma soğutma teknikleri belki bu kadar yaygın değildi. 20 sene önce VRV diye bir şey Türkiye'de yoktu yani. Bunları takip etmek, bunlara ayak uydurmak, bunları da öne almak için bu tür şeylere katılmak önemli. Özellikle dediğim gibi biz mesela enerji verimliliği tarafında biraz öne çıkmaya çalışıyoruz. Bu anlamda neler yazılıp çiziliyor, seminerlerde, fuarlarda işte bakanlıklar vesaireler neler yapıyor, neleri teşvik ediyor, nelerin önünü açıyor, bunları takip etmekte fayda var. Ama bir taraftan da hani burada ne kadar buna vakit ayırıp buna ne kadar ilgilendiğinin sonucunda bir şey çıkıyor mu? O da ayrı bir konu yani. Müşteri ziyaretlerinde veya tedarikçi toplantısında hoşuna gitmeyen bir davranış oluyor mu? Mesela seni dinlemeyen birisi, mesela telefonda oynayan, ekranına bakan. Ya o hayatın içinde olan bir şey. Her tarafta, herkeste vardır. Baktığın zaman bugün dışarıda bir restorana da gitsen, orada senin karşılarında resepsiyon, garson vesairede de aynı sıkıntı yaşayabiliyorsun. Tabii bunu iş için görüşmeye gittiğin bir müşteride yaşamak biraz daha sinir bozucu. Ama dediğim gibi yani 8 milyar insan var. Yapacak bir şey yok. Peki yaşayarak mı öğrenmeyi tercih edersin yoksa teorik bilgi aldıktan sonra deneyimlemeyi mi? Hangisini yapıyorumu da düşünerek cevap vermeye çalışıyorum da yaşamadan öğrenilmiyor, içine sinmiyor ama ne kadar hazırlığını yaparsan o kadar faydalı tabii. Bir de bir yerde okumuştum. Zeki insanlar hatalarından ders çıkartır ki onu yapamayan da çok. Akıllı insanlar başkalarının hatalarından ders çıkartır diye. Biz aslında onu yapmalıyız. Yani aynı hatayı bir daha tekrarlamamıza gerek yok. Biraz işte az önceki fuar gibi de yani gözünü açık olup nerede ne anlatılıyor, yazılıyor, çiziliyor, yaşanıyor takip edip iyi olanları yaşamaya çalışıp kötülerden de biraz sakınmaya fayda göstermek lazım. Peki şirket kurduğun zaman bu kafanda bir daha önceki şirketler şu hataları yapmayacağım veya bu tarz yönetimsel veya ticari hatalar şirketi yanlış bir noktaya götürebilir. Ben bu hataları yapmamak için dikkat edeceğim şeklinde kafada birkaç şey var mıydı? Yok ya hiç sanmıyorum. Ben bodoslama girdim. Harika. Peki hayatın bir film olsa kimin oynamasını isterdin? Ya yakışıklı biri oynasın. Biz beceremedik. Belki ekranda güzel gözükür. Şimdi tercih sorularımız. Marka mı fiyat mı? Marka. Yeni müşteri mi eski müşteri mi? Eski müşteri. Sen nerede doğduğunu söylemiştin unuttum İstanbul'da. ben. İstanbul'da. Peki aslında İstanbullu musun? Annem babam Ordulu. Ordulu. Var mı kimse oradan gidip geliyor musun, görüşüyor musun? Tabii. Şu an oradalar. Orada yerimiz evimizde var. Hı-hı. Peki Ordu mu İstanbul mu? İkisi de. İkisi de. Yeni müşteri mi eski müşteri mi? Eski müşteri. Ofisten yönetmek mi sahada olmak mı? Ofisten yönetmeyi artık alışkanlık edinip arttırmamız lazım. Satış günü mü tahsilat günü mü? Tahsilat günü. Hızlı karar mı detaylı analiz mi? İkisi de şart. Teklif ver bekleme, arada dürt baskı yap ne oldu bizim teklif diye sormak mı? Baskı yapmadan arada dürtmek her zaman lazım. Risk almak mı temkinli gitmek mi? Yani temkinli gitmek diyeceğim ama hep risk almışım. O yüzden çok doğru bir cevap olmayacak. Ciro mu karlılık mı?
karlılık. Fuara katılmak mı, birebir müşteri ziyareti mi? Birebir müşteri ziyareti. Excel mi, CRM mi? Excel candır. Çay mı, kahve mi? Kahve. Bir gün içerisinde 10 kısa toplantı mı, bir uzun toplantı mı? Bir uzun toplantı. WhatsApp mı, e-posta mı? WhatsApp. WhatsApp'ta teklif verdiğin oluyor mu? Tabii WhatsApp'ta teklif isteyene WhatsApp'ta teklif veriyorum. Emoji kullanıyor musun? Kullanıyorum. En çok kullandığın emoji? Baş parmak. Yani beğendiğim işaret. Müşteri kaybı mı, kar kaybı mı? Müşterisine göre çoğunlukla ama kar kaybı. Tiyatro mu, sinema mı? Sinema. Usta çalışan mı, genç yetenek mi? Genç yetenek. Yaz tatili mi, kış tatili mi? Yaz. Her şeyi bilmek mi, her şeyi sorabilmek mi? Her şeyi bilen birine sorabilmek. Şimdi son sorumuz. Hadi bak. Şu anda benim yerimde oturuyor olsan kendine hangi soruyu sorardın? Hangi soruyu sormak isterdin ve cevabı ne olurdu? İkisi birden. Zor oldu gerçekten. Vaktimiz var. Şey olabilir. Mesela hiç kurumsal firmada çalışmamışsın ama hani düşünmez miydin, istemedin mi diye zaman zaman aklımdan geçmemiş bir soru da sayılmaz. Ya tabii kurumsal firmada çalışmak rahattır muhtemelen. Belli rahatlıkları vardır muhtemelen ama ben hep iki şey düşündüm. Birincisi olur da beceremezsek şirket işini işte gireriz ondan sonra ki onu da hala batıramadık. Bir de yani öncesi için de hani hem imkan olmadı ama hem de ben de ilk mezun olup iş aramaya başlarken özellikle kurumsal değil de her yerine girip her yerini görüp işin bütün mutfağından geçebileceğim şirketlerde çalışmayı düşünüyordum ki sonrasında kendim gerçekten bir şirket kurma hedefinde devam edersem biraz daha için içinde olayım diye. Çok teşekkürler Özgür. Güzel bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. Hıvak Play'in bugün konuğu Kontroliz kurucusu Özgür Özel oldu. Bir başka programda görüşmek üzere. İyi günler.